Göbekli motorculuğun bu bölümünde Afrika'nın en güney ucu, birçok denizcinin korkulu rüyası olmuş ve İpek yolunu resmen öldürmüş olan Ümit Burnu'nun barındığı Cape Town'a hoş geldiniz. Bu yolculuğumuzda bize Triumph'ın minik canavarı Speed 400 eşlik etti. Speed 400 bence yakışıklılığıyla ön plana çıkan tek silindir 400 cc ama ona rağmen torku, beygiri gayet yerinde olan, hatta yani şöyle diyebilirim, motosikletlerin bebek bezleri olsaydı büyük ihtimal o bebek bezlerinin üstünde Speed 400'ün fotoğrafı olurdu. Torku beygiri yerinde demiştik. Bu motor tam 39-40 beygir güç üretiyor. Torku da 37-38 Nm. Yani bu speklerde başka motorla kıyaslarsak misal MT25 hemen hemen aynı beygir üretmesine rağmen onun torku 26-27'lerde, yani bu bunun 1,5 katı falan daha fazla. Onun dışında ıslak ağırlığı 174 kilo, aslında ağır gibi duruyor. Mesela Street Triple, Torna 660, bunlar 183 kilo civarı. Ama onlarla kıyaslandığında bana pamuk gibi hafif geldi bu motor. Onun dışında çok analog bir motor. Bir tek açılır kapatılabilen traction control var. O kadar. Ümit Burnu'nun ilk adı Fırtınalar Burnu'ymuş. Dolayısıyla bu civarlarda motor sürmek isteyen arkadaşların rüzgara özellikle dikkat etmesi. Ama saatte 40-50 km hızları bulan rüzgarlarda sürmemize rağmen motorumuz 174 kilo olduğundan çok sarsıldığımızı söyleyemeyeceğiz. Biraz tehlikeli durumlar atlattık ama motorun stabilitesi, ataleti o kadar iyi ki çok kuvvetli rüzgar hamlelerinde bile bizi yolda çok rahatlıkla tutmayı başarıyor. Tabii benim için motor derince en başta gelen en önemli parametre sele boyu nasıl, oturduktan sonra ayaklarım yere iyi basabiliyor mu? Bu motorun gerçekten en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi oyuncak gibi hemen ayaklarımı tam olarak yere basabiliyor olmam. Bana güven duygusunu çok iyi veriyor olması. Dolayısıyla oturuş pozisyonu olarak bence 400 cc'lik bir motor olmasına rağmen o kadar güvenli bir oturuş pozisyonu, o kadar dengeli bir sürüş dinamiği var ki başlangıç motoru olarak bile değerlendirilebilir. Onun dışında hoşuma giden diğer bir özelliği tek silindirli 400 cc bir motor olmasına rağmen beklediğimden çok daha az bir titreşim oldu. Dikiz aynalarında her zaman arkamı rahatlıkla kontrol edebildim. Kadranı inanılmaz basit. Ben TFT kadranlarının çok büyük bir hayranı değilim. Analog kadranları daha çok seviyorum. Ve bunda analog kadran o klasikliği iyi yansıtmasının yanı sıra çok basit bir de yanında dijital bir şeyi var, ekranı var. Ve menü o kadar basit ki 3-5 tuşla bütün ihtiyacım olan bilgilere hemen sürüş esnasında, sürüş dışında ulaşabiliyorum. Onun dışında bu motor bence tam olarak basitlik üzerine dizayn edilmiş bir motor. Yani motor. 2 tekerlek bir motor, ayaklıklar, vites, debriyaj, fren maneti, bir analog ekran ve sürüşe hazır bir makine haline gelmiş. Bu kadar basit bir motorun yapabildiklerini denediğinizde inanamayacaksınız. Yani viraja giriş çıkışı olsun, rüzgardaki stabilitesi olsun, gazlandığı zaman o şeyi bir anda gücü tekere veriş hızı olsun, 400 cc'lik bir makineden beklenmeyecek kadar iyi olduğunu düşünüyorum.
Evet, biz Triumph Speed 400'ü beğendik. O yüzden göbekli motorcu olarak size de şunu tavsiye ediyoruz. Ya evinizde terlik olarak kullanmak için, ya Güney Afrika'nın eşsiz doğasını keşfetmek için, ya da otobanda intikam almak için mutlaka Speed 400 deneyin. Göbekli motorcunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.